Kathmandu'nun üzerinden uçuşa başladık. Şöyle bir şey söyledi, Lütfe'ye iş yapamayacakmışız. Dağ hastalığı diye bir hastalık var. Ona yakalanmak istemiyorum. Everest'e çıkarken karşıma çıkan yazı. Böyle yola çıkmadan beni bir sarstı. Gerçekten Nepal çok uygun arkadaşlar. Kim bu heykeli diklesi insanlar? Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Evet. Bazen böyle bir çocuk bayramlıklarını yatağının yanına koyar ve böyle onlara bakmaya kıyamaz. İçinde bir heyecan belirir. Everest'e çıkarken şu anda bende de aynı hisler var. Çantamı hazırladım. Birkaç parça eşyayı koyacağım sadece. Bizim heyecanlarımız da böyle. Yetişkinliğin heyecanlığı da var. Yani bize insanlar bazen böyle yakışıyor mu sana deyip o heyecanımızı öldürmeye çalışıyorlar. Ama onu biz diri tutmamız lazım ki yaşama hevesimizi diri tutalım, umudumuzu diri tutalım. Yarın hayatımın en anlamlı yolculuklarından bir tanesine çıkacağım dostlar. Everest Base Camp'a doğru. Yine aynı şekilde Gokyo Lake, Gokyo Lake'den böyle bir çember yapacağım. Kısa bir rota değil, uzun bir rota takip edeceğim. Alışılmışın dışında manzaraları göreceğiz diye ümit ediyorum. Tabii ki bu bir challenge, yani bir sınır zorlama gibi bir deneyim aslında benim için. Çünkü çıkacağım yükseklikler 5000-5500 metre. Böyle olunca da tabii ki vücudun reaksiyonları farklı olacak. Deniz seviyesinden gelip 5000-5500 metrelere çıkmak kolay olmayacak. Dağ hastalığı diye bir hastalık var. Ona yakalanmak istemiyorum. İlaç aldım yanıma. Umarım kazasız belasız bu yolculuğu tamamlarız. Döndükten sonra tekrar buraya geleceğim. Muhtemelen aynı Melih olmayacaktır. Öyle düşünüyorum veyahut da öyle ümit ediyorum. Umarım bu yol beni olgunlaştırır. Tabii ki hayatımızın en güzel manzaralarını da bu yolculukta görmüş oluruz. İnsanoğlunun gözüyle görebileceği en yüksek noktayı görmeye, o tarafa doğru yürümeye çalışacağım. Ve tabii ki siz değerli izleyicilerimi de dijital bir yolculuğa çıkartacağım. Yarın sabah görüşmek üzere. Sabahın 5'inde kalktım. Tabii ki yağmur yağıyordu. Akılda tek soru: İptal olacak mı olmayacak mı? Hemen şirketle iletişime geçtim. Onlar da havayı kontrol edeceklerini söylediler. Şu anda bekliyorum. Bakalım az sonra haber verecekler. Ya iptal olacak, iptal olursa tekrardan otele döneceğim. İptal olmazsa yolculuğum başlıyor. Evet, içeri aldılar arkadaşlar. Önce şöyle yerlerde tartıyorlar kaç kilo çıkacağız diye çantayla beraber. 97 çıktı benimki. Çantam 13,5 kilo falan. Limitte 15, yani yürüyüşlerde özellikle diyorlar ki 15 kilodan fazla taşımayın. Şimdi helikoptere doğru gidiyoruz. Hazırlıklar tamam. Heyecan dorukta. Bu arada bu videonun maliyetini değerli abim, iş insanı İbrahim Kafkas karşıladı. Kendilerinin de çok güzel bir işletmeleri var. Instagram adreslerini de buraya bırakıyorum, başka bir şeyler. Hediye almak istiyorsanız direkt şu Instagram sayfasına girmeniz yeterli. Benden de selam söyleyin. Heli Everest'e uçacağız. 4 kişilik bir ekibiz. Dünyanın farklı yerinden arkadaşlarımız var. Arkadaşımız da Kazakistan'dan, kendisi zirveye çıkacakmış. Kaptanımız. Evet. Herkes çok enerjik, çok sevecen. O yönden çok iyi. Böyle yapıyor. Bu arada yolculuğumuz başladı. Umarım sesimi alabiliyorsunuzdur. Arkadaşlar manzara tam olarak şöyle. Gerçekten insan uçuyormuş gibi hissediyor. Bir de kaptanımız hemen yan tarafta. Şöyle bir şey söyledi. Lütfe'ye iş yapamayacakmışız. Yani şu an gösterdiğimiz o, ama ilerleyen dakikalarda hava açar, değişir. Farklı bir şey olabilirmiş. Hava koşullarından dolayı da Lütfe'nin altından başka bir sistem iş yapacakmış. Oradan da yürümek gerekiyor dedi. Eğer de hava açarsa tekrardan zaten hamle yapacak. Şimdilik şöyle bir hafif yağmurlu, hafif bulutlu, sisli bir yolculuğunda Kathmandu'nun üzerinden uçuşa başladık. Sisle beraber de şöyle şehri yukarıdan görüyoruz. Milyonlarca yıl önce dev bir göl olan vadiye kurulu Katmandu'dan yola koyuluyoruz. İstikametimiz dünyanın en yüksek dağlarının kalbi ve aynı zamanda en tehlikeli havalimanlarından biri olan Lukla. Başlangıçta şakalaştığımız diğer yolcular, uçağımız bulutların arasına girip belirsizliğe doğru ilerledikçe yavaş yavaş sessizliğe gömülüyorlar. Ne kadar yükselirsek yükselelim, o devasa dağlar hep burnumuzun dibindeymiş gibi geliyor. İneceğimiz bu noktaya doğrudan araçla ulaşım mümkün değil. Aşağıda gördüğünüz bu zorlu yolları kullanarak Lukla'ya en yakın
yakın köye 4x4 araçlarla bile ancak 2 günde ulaşılabiliyor. Burası dünyanın en büyüleyici coğrafyalarından biri ama aynı zamanda çok ciddi kazaların yaşandığı affetmez bir coğrafya. 2008 yılında buraya inmeye çalışan bir uçağın düşmesiyle 18 kişi hayatını kaybetti. 2019'da ise kalkış yapan başka bir uçak pistten çıkarak helikopterlere çarptı ve 3 kişi öldü. Üstelik tehlike sadece bu kısacık havalimanı pistiyle de sınırlı değil. Buradan Everest'e doğru tırmandıkça acımasız hava şartları, çığlar, devasa buzullar ve yüksek irtifa devreye girecek. Biz ise şimdi tüm bu belirsizliklerin ve dağların tam ortasına doğru uçuyoruz. Himalayalar bana hayranlık ve tedirginliği aynı anda veriyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Ve sağ salim Lukla'ya vardık. Arkadaşlar nerelerden geçtik ya. Ara ara yağmur başladı. Ara ara tabii ki böyle rüzgarı falan hissettik. Kaptan bir de eskivi yapınca ayrı bir heyecan kattı. Dünyanın en tehlikeli hava alanlarından bir tanesine iniş yaptık. Buranın uzunluğu sadece 500 metre. Bu arada ben biraz adım attım, nefes nefese kaldım. Bence nefes nefese kalmak için çok erken. Melih, kendine gel. Daha yolun uzun ve hemen arka tarafta Everest kafe var arkadaşlar. Ya burası şu anda herhalde alışveriş yapılacak birkaç tane yerden bir tanesi. Şöyle göstereyim. Tabii genelde insanlar alışverişlerini şehirde yapıyorlar. Konaklayacak çok fazla yer gözüme ilişti. Aynı şekilde yemek yiyecek çok fazla yer var. Şu yukarı çıkayım bir bakalım yukarıda vaziyet nasıl, manzara nasıl. Vaktim çok. O yüzden belki bugün burada konaklayıp size buraya gösteririm. Hızlı hareket etmek istemiyorum. Çünkü gerçekten aklimatize olmaya ihtiyacım var. Yani bir süredir zaten hep deniz seviyesinde seyrettim. O yüzden böyle çok fazla hareket etmeden ufak ufak yukarı doğru çıkacağım. 5000-5500 metreleri göreceğiz. O yüzden aceleye gerek yok. Burada güzel bir cadde var arkadaşlar. Bir de var ya şurası buram buram ekmek kokuyor yani. Burada güzel bir fırın kültürü var. Ve meşhur kafelerden bir tanesi Everest Kafe. Adını çok diyordum. Zaten burada çoğu yerin adı Everest. Bir kahve içelim. Ondan sonra biraz soluklanıp devam ederiz. Vay be. Hava sisli olsa da Everest'te olduğumu bilmek şu anda beni mutlu ediyor. Adım adıma yalnız o şey hissettiriyor kendini ya. Veyahut da psikolojik midir nedir? Buraya gelene kadar çok fazla insanla konuştum. Bazıları böyle gerçekten hiç gözde büyütme falan dedi. Gözde büyütme dediği yer de Everest yani. Bazı arkadaşlarsa işte yüksek irtifa rahatsızlığına yakalanmış. Onlar kendi deneyimlerini paylaştı. İster istemez insanın da psikolojisi etkileniyor. Ama bunlardan böyle sıyrılıp gerçekten kendi yolculuğuma odaklanmak istiyorum. Yani dağa çıkarken böyle bir yazının denk gelmesi size de okumak istiyorum. Everest'e çıkarken karşıma çıkan yazı. Sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Diyor ki bir dağa dünya seni görsün diye tırmanma. Bir dağa sen dünyayı göresin diye tırman. Bizi ancak görünürsek var olacağımıza, vitrinde yoksak yok sayılacağımıza inandırmaya çalıştılar. Herkesin zirveye sırf ben de buradayım diye bağırmak, kendini seyrettirmek için tırmandığı bu çağda kendi silüetini geri planda bırakıp o zirveden sadece manzarayı temaşa edebilmek ne büyük bir idraktır. Mesele alkış toplamak, yüzünü cümle aleme ezberletmek değildir. Asıl hüner sen görünmeden, cismine pay çıkarmadan sadece sesinle, hissinle ve sanatınla o dağdan yankılanabilmektir. Kendini aradan çıkardığında, egonun perdelediklerini indirdiğinde geriye sadece hakikatin o saf ve sarsıcı güzelliği kalır. Çok güzel dememiş mi ya? Bence yani videonun içerisindeki en önemli, en güzel kısım bu kısımdı. Böyle yola çıkmadan beni bir sarstı. Yani dağı keşfetmeye değil, dağın bizi keşfetmesine gidiyoruz. Dağı fethetmeye değil, dağın bizi fethetmesine gidiyoruz. İkisinin arasında çok büyük bir fark var. Peyderpey anlattığım bir hikaye vardır. Bir arkadaşım vardı, kendisi dağcı, profesyonel, Hintli. Dedi ki bir gün K2 dağını öldüreceğim. I will kill K2 dedi yani. Ben de
şaşırdım, dedim insan dağı niye öldürür? Tabii ki onun amacı, yani ben oraya çıktım, zirvesini gördüm, artık benim için bitmiştir, orası ölmüştür. Öyle demek istedi tabii ki. Egosuyla tırmanıyordu dağa. O egosu da kelimelerine sirayet etmişti. Dediğim gibi yani yürümekten yürümeye, çıkmaktan çıkmaya, tırmanmaktan tırmanmaya ciddi bir şekilde fark var. Şimdi kahvemi sipariş ettim. Biraz burada dinleneceğim. Sonra yolculuğumu organize edeceğim. Dostlarım, ne yapacağıma karar verdim. O sisli dağları seyrederken dedim ki bir gün Lukla'da kalayım. Vaktim bol, acele etmeye hiç gerek yok. 10 gün kalmayayım da 15 gün kalayım yani. Hatta 20 gün kalayım. 20 gün bu dağlarda vakit geçireyim. O yüzden bugün Lukla'da kalacağım. Normalde takip ettikleri rota üzerinde yani Lukla'ya varıyorlar ve Lukla'dan bir 6 kilometre ileride başka bir köyde konaklıyorlar. Yani genelde klasik rotada öyle şeyler var. Tabii farklı farklı rotalar var bu arada. Uzun rota, kısa, circuit dedikleri, işte çember çizilen rotalar falan var. Ama ben kendi yolumu çizip böyle tın tın etrafı seyrede seyrede gideceğim. Kahvemi içeyim. Çantamı da güzel bir yere bırakayım, konaklayacağım. Oradan sonra burada yürüyelim bugün. İlk gün olduğu için biliyorsunuz ilk gün videoları çok önemli. Bura ve yolculuğum hakkında biraz bilgi vereyim yani. Neredeyiz, nereye gidiyoruz, biraz bunlar hakkında konuşalım. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü diğer videoları anlamak için de önemli bir video olacak. Dostlarım, kahve içtikten sonra hemen böyle o ana cadde üzerinden Woodland diye, bu bir reklam değildir, bir yer buldum. Fiyatlar da uygun bu arada. Yani paylaşımlı odalar falan 500 falan, ama ben özel odada kalacağım. Yani özel lavabosu, tuvaleti falan var. Hemen merkezi bir yerde. Ama yürürken konuşmak da gerçekten zor oluyormuş ya. Hatta böyle sabah erken kalktığım için belki biraz uyurum. Çok dinlendirici, huzur verici bir yer ya. Evet. Gayet güzel. Tuvaleti, banyosu da var özel. Böyle bir yer benim ihtiyacımı karşılar. En önemlisi çantayı bırakıp etrafı keşfedebilirim. Size etrafı gösteririm. Ve güzel bir uyku çektikten sonra, dinlendikten sonra bir şeyler atıştırma vakti. Arkadaşlar size şöyle bir menüyü göstereyim. Genelde bu da çok fazla dalbat yiyorlar. Dağlara doğru çıktıkça malum enerjiye ihtiyacınız var. O yüzden de insanlar genelde enerji verecek şeyler yiyor. Pirinç çok fazla tüketiliyor. Ki buraya geldiğiniz zaman, özellikle dalbat sipariş ettiğiniz zaman, yani tali, sınırsız pilav veriyorlar. Yan tarafında böyle istediğiniz kadar yani meze alabiliyorsunuz. Birçok seçenek var bu arada. Sandviçinden, pizzasına, burgerinden, ramenine. Ramen ki o da yine aynı şekilde bizdeki erişte gibidir. Enerji veren şeyler, biraz yağlı da tüketiyorlar. Ben şimdi dalbat sipariş edeceğim. Fiyatlarını da tabii ki hemen söyleyeyim. 1000 Nepal rupisi. Genellikle yani ne kadardan 500'den başlıyor, 1000'e kadar gidiyor ortalama. En yükseği de 1300 gördüm şu anda gözüme ilişen. 1000 gördüm mü bilin ki 300 lira. 300 liraya dağın başında ulaşım olmayan, yani karayoluyla ulaşım olmayan bir yerde 300 liraya yemek yiyebiliyorsunuz. Bence fiyatlar çok çok ucuz. Şöyle bir yerde bile 300 liraya konaklıyorsunuz. Gerçekten Nepal çok uygun arkadaşlar. Ve dalbatımız geldi arkadaşlar. Patates var. Mercimekten böyle bir yemek yapıyorlar. Pilav var. Sebze var. Yine bunu deneyeceğiz. Salata ve şöyle küçük bir kıtır kıtır ekmek mi diyeyim? Çok da güzelmiş, lezzetli. So you wanna say hi? Can you explain what's going on up like right now? Snowing, right? Yeah, but this is the worst season ever. God. I think it will be big challenge, right? Yes, make sure you have So- right gear. Let's see what will happen. Also, there is any accidents? Yeah, there have been few accidents Yes. on the way because Wow. of the snow. People have gotten snow frost. They got cold, pneumonia, because the temperatures, if it snows overnight, it goes from -10 to like -30, Oh my just like in one night. This is So- crazy. Oh, my guide said he has been to Mirapi 10 times, but this is the worst ever climb. Oh my god. Arkadaşlar, yani altyazıda verdik ama zor parkur olmuş kendisi için gittikleri rotada. Çok fazla kar varmış. Yani dize kadar kar geliyor dedi. Ekipmanın çok iyi olması gerekiyor dedi. Bunun yanında tabii ki akşamları da eksi 10'u 15'i falan görecekmiş. Bakalım ya, gerçekten ayaküstü böyle bir sohbet edelim dedik. Konu buralara geldi. Uçaklar çok iptal oluyor arkadaşlar. Bakın bu arkadaşlar şu anda uçağı yakalamaya çalışıyor. Çünkü uçağın ne zaman gelip ne zaman gelmeyeceği belli değil. Yani burada böyle tatlı da bir telaşa var aynı zamanda.
Kimisi bekliyor uçağının gelmesini, kimisi işte iptal olduğu için burada kalmak zorunda. O yüzden böyle bir plan yaptığınız zaman insanlar genelde 2-3 gün bir esneme payı koyuyor ki herhangi bir böyle bir bekleme durumunda bir mağduriyet yaşamasınlar. Burası Everest'in kapısı arkadaşlar. Everest'e gelen giden herkes buradan bir geçiyor. Şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Size iki önemli insandan bahsedeceğim. Hillary ve Tenzing. Bu arada Lukla Havalimanı dedim ya, orası aslında Hillary Tenzing Havalimanı olarak geçiyor. Burada da karşımızda hemen onların heykelleri var. Peki kim bu heykeli dikilesi insanlar? Everest'te ilk çıkan iki kişi. Arkadaşlar Tenzing bir Sherpa, Hillary ise Yeni Zelandalı bir dağcı. Yıl o zaman 1953. Yani Everest zirvesine çıkan daha hiç kimse yok. Ve iki kişi o zorluklarla, o yetersiz ekipmanla bu dağın zirvesine çıkıyor. Ve macera severler için artık yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın her yerinden insanlar bu dağın zirvesini görmek için yeri geliyor bedeller ediyor, yeri geliyor sağlığını kaybediyor. Tabii bir yandan da insanlar bu şekilde para kazanıyor arkadaşlar. Bakın hep beden gücü var. Herkes bir şey taşıyor. Geldiğimden beri dikkatimi çeken en önemli şey İnsanların hep bir şey taşıyor olması, hayvanların aynı şekilde. Bir de etrafta yak hayvanı dışkısını gördüm. Şimdi Karadeniz'de hani bizde tezek toplanıp yakılır ya, burada da aynı sistem var. Bu hayvanların dışkısını topluyorlar, ondan sonra kurutup yakıyorlar. Şu anda 2800'lerdeyiz. Yani çok fazla irtifa kazanmadık. Daha önce Bolivya'da La Paz'a gitmiştim arkadaşlar. Şehir 4000 metreye kurulmuş. Dünyanın en yüksek başkenti. Ve o dünyanın en yüksek havalimanında oradaydı. Buralar bana La Paz'ı hatırlattı. İnsan olarak da benziyor. Yani o Bolivya'nın insanın aynı kısa boylu, böyle soğuktan yanmış. Buradaki insanlarda da yine benzer prototip görünüyor. Ama konuşamadım ya. Arkadaşlar daha önce böyle bir pist görmüş müydünüz? Eğimli. İlk defa hayatımda eğimli bir pist görüyorum. Burada hani ola ki yanlış bir şey oldu. Uçak tekrardan havalanması gerekecek ya. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Oradan geldi. Burada mecbur pozisyonunu alması gerekiyor. Çünkü bu tarafta dağ var. Aynı şekilde buradan giderken de bayır aşağı gidiyorlar. Çok ilginç ya. Buraya gelmeden önce yine en azından bir 10 gün önce falan biraz spora başladım. Bedenimi hazırlamaya çalıştım. Arkadaşlar yarın yolculuğa başlayacağım için bugünden izin işlemlerini halletmek istiyorum. İnsanların yürüyüşe başladığı yer hemen şu karşıda da şöyle bir harita çıkartmışlar. Çok sakin ya. Aşırı sakin. Bu arada hani diyorum ya, hani bu insanlar hep beden gücüyle çalışıyorlar. Bakın onlardan 2 tanesi. Yani gerçekten insan işi değil. Baksanıza bayağı bir yüklüler. Kafalarına bu şekilde bağlayarak genelde taşıyorlar. Namaste. Namaste. Sakin ol. Arkadaşlar hemen tam arkamda gördüğünüz yerden izninizi alabiliyorsunuz. Takipçilerimin arasında çok fazla yürüyüşe, tabiata ilgili olan insanlar var. O yüzden hem bilgi veriyoruz hem de böyle rehber niteliğinde araya bilgiler serpiştirmeye çalışıyorum. Ki yani insanlar ne izledim demesin. Bunun yanında buraya gelirken pasaportunuzu getirmeniz gerekiyor. Ücret 6000 Nepal rupisi. Çarptığınız zaman da 1800 liraya bu izni alıyorsunuz ve yolculuğa başlıyorsunuz. Yavaştan yağmur başladı. Ben yarın yolculuğa çıkacağım. Bugün dediğim gibi yani hem dinlendim, burayı gezmeye çalışıyorum. Evet, hava karardı ve ben yine yemek sipariş ettim arkadaşlar. Yola çıkmadan alabildiğim kadar kalori almaya çalışıyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey, burada dağın başında 300 liraya yiyorsunuz. Gerçekten çok uygun fiyatlar. Bir yandan ben yolla alakalı biraz böyle belgesel tarzında videolar izledim. Benden önce gidenleri izledim. Hava mükemmel. Eğer açık olursa hayatımızın manzaralarını izleyeceğiz beraber. İnşallah açık olur. Dua edin. Yarın yolculuğumun ilk günü olacak. Yani yürüyüşe başlayacağım. Uzun bir rota olacak.
Bakalım eğer bir aksilik olmazsa yani dağları, dünyanın en yüksek dağlarını, sonra buzulları, gölleri, farklı farklı şeyleri göreceğiz. Bugün bu videoyu burada bitirelim. Yarın kalkıp yolculuğumuza başlayacağız. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın çünkü bir seri video gelecek. Sonra bu yolun hakkını vereceğiz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.